Merhaba, hoş geldiniz. Yine aa, ay kadraja sığmadı ayol. Neyse eğilmeyeyim o zaman yarım çıkıyorum yine. Kendi kendime. Şimdi oldu biraz geriye aldım. Gördüğünüz gibi her şey benim elimde. Yani bir yandan kameramanım, bir yandan makyajımı yapıyorum, bir yandan kostümümü yapıyorum, bir yandan seslendiriyorum, yönetmen falan her şey. Neyse, hoş geldiniz. Bugün dedim ne giyineyim? Krem, siyah kararsız kalıyordum. Ondan sonra dedim siyah giyineyim. Ne masalı İtalyan mı Fransız mı diyordum. Çok güzel bir Fransız masal seviyesine başlamıştık ya. Ah, o mu olsa diyordum. Sonra bakın zeytin ve lavanta önündeyim. O zaman böyle bir Provence havası falan var. Dedim o zaman Fransız masalından böyle brünetli masaldan devam edelim. Ne yapayım? Kadraj çok mu geniş ya? Hı. Siyahlar içinde ışık. Ay, tabii ki. Teşekkür ederim. Nihayet siyah çorap geldi ha. Evet. Ay, fazla çorap detayına şimdilik girmeyeyim. Sonra neyse bunu evet üyelerle kendi aramızda paylaşırız. Evet. Krem daha mı iyiydi? Bir dahaki haftada krem giyerim. Bugün siyah giyineyim. Gözlük taksam mı yine acaba? Yok. Bugün gözlüklü bir modda değilim. Şöyle ne yapayım ben? Evet, böyle bazı detay, aramızda konuşacağız. Bazı çorap detayları vardı da. Patreon yayınını ben bugün YouTube üzerinden yapacağım. Birkaç sistem üzerinden yapmaya çalıştım. Onlar biraz sorun çıkardı. O yüzden, YouTube üzerinden yapacağım. Bu çorap demin ayakkabı biliyor musunuz? Demin ayağımdan fırladı. Durmuyor. Evet. Neyse başlayalım yayına. A! Hımm. Kıskandırmayayım ha. Sohbet yayını mı bugün? Tamam biraz sohbet edelim. Ondan sonra bir küçük masal okurum. Ben de sohbet modundayım. Olur, neden olmasın? Belki de sadece sohbet yaparız. Ama böyle de şimdi üyelerle nasıl sohbet yapacaktım? Böyle yapayım. Güzel. Ve şu şeyi bulana kadar bazen ne çekiyorum biliyor musunuz? Kadrajı. Evet, tamam. Neyse biraz bence okuyayım ya. Cilveli imalı. Ya biliyor musunuz aslında ben o kadar cilveli değilim. Yani istesem cilveli gibi olabiliyorum ama daha düz bir kadınım aslında. Ama tatlı oluyor arada cilve yapmak becerebilirsem. Very nice masal gecesi broadcast. Thank you. Teşekkür ederim Yavuz. Ay ışığı. Bugün aslında yeni ay. Yay burcunda bir yeni ay var ve kraliyet yıldızı kavuşumlu. Diyorlar ki şu günlerde sinirlerinize hakim olun. Ben bir ikizler burcu kadınıyım. Bu yay burcundaki dolunay bana bir kara açı yapıyor. Bana bir geldiler bu hafta. Bir geldiler anlatamam. Şimdi sakin sakin konuşuyorum da. Ha, yani dediğim gibi neler çektiğimi ben bilirim. Kamerayı bir tık geriye alabilir miyiz?
Bu canlı mıydı? Tabii canlı. Ne sanıyorsunuz? Kamerayı bir tık geriye alabilir miyiz? Evet. Yo, kitapla birlikte alt zeminiyle. Tamamen böyle azıcık. Hah, evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu zamanda Louboutin, evet. Ya, aslında bu, kısmen hediyeydi. Kendisine bunu hediye edene de teşekkür ediyorum. Sonra gidip ben kendim almıştım tabii. Kırbaç mı lazım? Hımm. Ya, aslında evet, bazı kırbaçlı çekimlerim olacak. Hatta bugün belki canlı yayında kullanırım. Başka bir çorap giyeceğim, deneme falan nasıl olmuş diye. Şöyle şuradan kesim ama imparator üyelerimle olacak bu. Onu kendi aramızda olacak. Yani, evet, kırbaç güzel bir aksesuar. Seviyorum. Şimdi benim okuduğum masalın devamına gideyim size. 2 bölümcük okuyayım. Çok tatlıydı çünkü. Neler çektiniz acaba benim sayemde? Evet. Leylak Ormanı. Şimdi bu kötü kalpli prenses, böyle esmer olan sarışın kızımızı ne yapmıştı? Bu böyle, üvey annesi kendi kızını kraliçe yapmak için, bizim sarışın prensesi Leylak Ormanı'na, göndermişti. Leylaklar işte zaten o yüzden bunu okuyayım dedim. Evet, Blondin. Evet, Blondin sarışındı, brünet esmerdi, okay. Blondin ormana geldiğinde hemen en güzel dallara uzanıp en güzel leylakları toplamaya başlamış. Etrafının leylaklarla dolu olması onu çok mutlu ediyor. Çiçeklerin kokusundan mest oluyormuş. Ay bunlar lavantaydı. Leylak değil ama ikisi de mor neyse. Bir o dala, bir bu dala uzanıp leylakları toplarken hep daha uzaktaki çiçekler daha güzel görünüyormuş gözüne. Böylece leylaklarla doldurduğu eteğini boşaltıp baştan başlıyormuş toplamaya. Bu şekilde 1 saat boyunca bir o dala, bir bu dala uzanarak ilerlemiş ormanın içinde. Ancak bir süre sonra sıcaktan bunalmaya ve yorulduğunu hissetmeye başlamış. Eteğine doldurduğu leylaklar da epey ağırmış. Blondin artık saraya dönmesi gerektiğini düşünmüş. Ne taraftan gideceğini bulmak için etrafına şöyle bir bakındığında leylaklardan başka bir şey görememiş. Birkaç defa Guarbandinet'e seslenmiş ama kimse duymuyormuş onu. O da biliyorsunuz değil mi? Oburluğundan gitti. Oburluğundan kızı sattı. Ondan sonra kendisi de öldü. Çok uzaklaşmışım galiba diye düşünmüş Blondin kendi kendine. Yoruldum da çok. Biraz şu tarafa doğru gidip bir daha bağırayım. Guardin, Guarmandinet beni duyuyor musun? Ay ne saçma bir isim değil mi yani? Duyuyor musun? Hızlı hızlı bir o tarafa bir bu tarafa gitmiş ama ormanın bittiği yere bir türlü ulaşamamış. Artık yolunu iyice kaybetmiş ve korkuyla Guarmandinet'e seslenip durmuş defalarca ancak kendi sesinden başka bir ses duyamamış. Koca ormanda ne yapacağım kendi başıma diye düşünmüş. Saraya dönmezsem babam deliye döner korkudan. Hem Guarmandinet saraya bensiz gidemez ki. Benim yüzümden belki de dayak yiyecek zavallı. Ne diye indim ki arabadan? Hava da karardı iyice. Yolumu bulamazsam ya kurtlara yem olacağım ya da aç susuz ölüp gideceğim. Blondin ağlaya ağlaya etrafta biraz daha dolaşmış. En sonunda yorgunluğa dayanamayıp büyük bir ağacın dibine çöküp kalmış. Gözyaşları içinde uyuyakalmış orada. Ay ayakkabılarım düşüyor. Ah. Ay düştüler.
Gerçekten bir gün bunlar böyle bir yere fırlayacak falan, birini yaralayacağım yani. Blondin uyanıyor. Bölümün adı, şimdi ikinci bir bölüm okuyorum. Blondin bütün gece uyumuş. Ne bir yabani hayvan gelip onu rahatsız etmiş, ne de soğuk hava uykusunu bölmüş. Uyandığında vakit sabahın epey geç saatleriymiş. Ay kız da ne rahat ha, böyle 11'e kadar uyumuş benim gibi. Gözlerini ovuşturmuş, saraydaki yatak odasında değil de ağaçların arasında uyanması biraz sersemletmiş kızcağızı. Alışkanlıkla bakıcısına seslenmiş, ancak duyduğu tek ses bir miyavlama olmuş. Evet, miyavlama deyince bari sesi çıkarayım dedim. Bir anda yerinden fırlayıp etrafına bakınmış ve karşısında bembeyaz bir kedi görmüş. Hayvan masum bakışlarıyla ona doğru yürüyormuş yavaşça. "Ah ne güzel bir kediciksin sen öyle," demiş. Blondin hayvanın yumuşak tüylerini severken, "Sen belki de bana yuvanın yolunu gösterirsin. Ha kedicik, ne dersin? Açlıktan öleceğim neredeyse. Üstelik bir adım bile atacak halim kalmadı." Blondie bu sözleri söyleyince beyaz kedi minik patisiyle kızın yanında duran beyaz kumaşa sarılı paketi işaret etmiş. Blondie paketi açtığında içinde en sevdiği ekmek ve bir parça da tereyağı olduğunu görmüş. Kendisi ekmekle karnını doyururken kırıntıları da minik kediye vermeyi ihmal etmemiş. Ya kuş kırıntı yer de kedi ne yapsın kırıntıyı, ekmeği yani? Yemez kedi, tereyağından verseydin yalardı. Karnı doyan Blondin minik arkadaşına doğru eğilip sevgi dolu bir sesle "Teşekkür ederim minik kedi," demiş. "Sen bana yemek getirmesen halim ne olurdu bilmiyorum. Sarayın yolunu biliyor musun sen? Babam kahrolmuştur benim yokluğumda. Beni ona götürebilir misin?" Blondin'in Bao adını verdiği kedi bu soruya cevap verir gibi kafasını aşağı yukarı sallayıp miyavlamış. Evet, aşağı yukarı böyle sallıyordu değil mi? Neyse. "Ah demek söylediklerimi anlıyorsun," demiş. Blondin bunun üzerine sevinçle "Ne olur acı halime de evime giden yolu göster bana. Yoksa soğuktan, korkudan ölüp gideceğim. Ucağı bucağı olmayan bu ormanda." Balminon uzun uzun prensese bakmış ve kafasıyla "Seni anlıyorum," dercesine bir işaret yapmış. Ayağa kalkıp birkaç adım uzaklaştıktan sonra arkasına dönüp Blondie'nin peşinden gelmesini istediğini belli etmiş miyavlayarak. "Arkamdan gel." Ben böyle yapıyorum tabii şimdi. Neyse. "Tamam, geliyorum peşinden," demiş Blondin. "Ama şu dikenli çalıları nasıl geçeceğiz? Bir patika bile görünmüyor ortalıkta." Balminon cevap vermemiş ama gidip çalılığın üstüne doğru zıplayınca çalı iki tarafa doğru çekilip onlara yol vermiş. Onlar geçer geçmez de tekrar kapanmış. Blondin kedinin peşinden saatlerce yürümüş. Onlar ilerledikçe orman seyrekleşiyormuş. Çimenler daha yumuşak bir hal alıyormuş. Etraflarını çiçekler sarıyormuş. Blondin kısa süre sonra neşeyle şarkı söyleyen kuşlar ve oradan oraya koşturan sincaplar görmeye başlamış. Artık ormandan çıkmak üzere olduklarını düşünen Blondin son bir kez durup çiçekleri koklamak istemiş ve o zaman çiçekler tekrar efsunlamış minik prensesi, ancak Baominon buna izin vermemiş. Yol boyunca kız ne zaman çiçeklerin büyüsüne kapılıp da kendini bırakacak gibi olsa kedi miyavlayıp zıplayarak kendine getirmiş onu. Birkaç saat
Daha yürüdükten sonra Blondin azametli bir sarayın çatısını görmüş uzaktan. Balminon onu çitlerdeki kapıya kadar götürmüş. Ancak Blondin çitin dışından içeri nasıl girileceğini bilmiyormuş. Kapı kapalıymış ve ortalıkta zile benzer bir şey de yokmuş. Bu esnada Balminon ortalıktan kaybolmuş. Blondin bir kez daha yalnız başına kalmış. Demek ki kedinin görevi onu oraya getirmektir. Herhalde daha sonraki bölümlerde başka bir hayvanla karşılaşacak. Bon Beach falan diyor. Beach mi? Böyle bir isim mi var? Bakıyorum böyle keçi falan böyle geyik meyik bir şeyler geliyor. Ama bugünlük burada keseceğim. Evet, leylak bahçesinden çıktı, bir saray kapısına geldi Blondin sarışın. Artık ne olacağını başka bir devam bölümünde belki de hafta içi size 2 bölüm daha okumuş olurum. Artık bu kıyafetle mi okurum? Başka bir kıyafetle mi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Yavuz Bey tekrar bir hediye aldım. Ah, evet. Böyle şeyler. Deri kıyafetli yayınlar ne zaman gelir? Canım istediği zaman da deri giyerim. Bugün giyecektim, vazgeçtim mesela. Bu halime göre oluyor. Biraz da bu derileri falan şeylere daha çok yapıyorum. İmparatorlara falan ya da bazı provalar olunca aslında deri bir elbise hoş olabilir. Güzel kafama göre bulursam yapacağım, alırım. Hmm. Evet, şöyle birazcık yorumlara bakıyorum. Hmm. Ne oluyor orada, dolar işareti yanıp sönüyor. Biri dolar mı yollamak istiyor? Gelebilir. Hafta içi salaş eser ayaklarınızı devam et. Salaş eser ne demek? Hmm. Ben de masalın moduna iyice girdim, böyle kedi falan şeylerine. Kedi kadın olacağım birazdan. Böyle bana çıkarsana, bunu yapsana gibi mesajlardan hiç hoşlanmıyorum. Bana bu tür mesajlar atarsanız size tersleyebilirim. Yapar mısınız, eder misiniz şeklinde kibarca rica edeceksiniz. Bugün niye ben elime hiçbir takı takmadım? Bir boşluk oldu. Evet. YouTube'da uğraşmak zorunda olduğum için, kitle için. Teşekkür ederim. Haklısın. Bence de öyle. Uğraşmakta olduğum genel olarak yani dünyadaki, Türkiye'deki, yurdumuzdaki durum böyle. Aa, kediniz Efecan mı? Ay. Ya. Thank you. This painting is mine too. It's some lavenders and olive tree. It's mine. I can show you. Gösterebiliyor muyum? Kısmen gösteriyorum. Birazcık şöyle yanaştırayım kamerayı. Ya da böyle yapalım. Evet. Kedi kadın kıyafeti. Belki olabilir. Ben bu kadar kedi olacağını bilmiyordum bu masalda. Evet, özür dileyin. Teşekkür ederim. Yani özür dilemeniz lazım. Sizli bizli de ben konuşmayacağım. Evet, özür dilemem lazım. Kedi mi sandın? Evet, kediler de kedi sanıyor beni. Miyavlıyorum, kafaları karışıyor. Böyle bakıyorlar etrafa. Salaş doğal haldeki yayınlarım. Evet, ben de seviyorum. Bazen yoga yaparken falan yayın açıyorum. Tatlı oluyor. Halle Berry'den daha dikkat çekici. Bence de. Neyse, birazdan ben kıdemli savaşçılara canlı yayın açacağım. Bugün bir canlı yayın maratonunda olacağım çünkü. O yüzden başlayayım. Önce kıdemli savaşçılara, sonra imparatorlara, sonra bu sefer Patreon'da canlı yayını başaracağım diye düşünüyorum. YouTube üzerinden deneyeceğim. Birkaç belki canlı yayında prova yapacağım.
Biraz da şey vardı ya, Kamasutra ders çalıştırıyordum. Ben böyle şu kıyafetle güzel ders çalıştırırım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Hımm. Evet, kıdemli savaş yayını olacak. Harley Quinn kostümü. Ya, şöyle bir şey, bazı, kostümleri çok beğendiğiniz kostümler varsa alıp hediye edebilirsiniz. Yılbaşı geliyor, neden olmasın? Çok sakıncalı bir kostüm değilse canlı yayında giymek üzere olabilir. Bir dahaki yayını ne zaman? Açıkçası, canlı yayınlarda reklam sorunu oluyor. O yüzden mesela ben video çekip, yüklemeyi hafta içi video çekip yüklerim. Hafta sonuysa, canlı yayın olur. Hımm. Ha, Efecan'ın sevgilisi Pakize. Hımm. Kedi isimleri değişikmiş. Mesela geçenlerde bir kedi gördüm, çok tatlıydı. Beyaz ve böyle krem rengi, bej rengi gibi. Hiç öyle sarı kedi görmemiştim. Böyle açık sarıydı. Normalde turuncu gibi oluyorlardı. Bunun rengi böyle bejdi. Tamam, bildiğim bejdi. Yani ben o kediyi görsem, sahiplensem adını Bej koyardım ya da Şampanya koyardım. Çok güzel bir kedi ismi Şampanya ya da Bej. Sordum, adı ne tatlı bu, Şampanya mı, Bej mi falan diyordum. Kedinin adı Rıfkı çıktı mesela. Böyle şeyler olabiliyor. Ne düşünüyordum? Hayaller, hayatlar. Erkekmiş bir de. Vücut çorabım var tabii ki. Henüz onun provasını yapmadım, yapacağım ama. Evet. Şimdilik bu yayını kapatıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi hafta sonları. Önümüzdeki hafta içi son yaptığım leoparlı videodan bir teaser yayınlayacağım. Herkese yönelik neler neler dönüyor, üyelik yayınlarında görün diye. Onun dışında belki Instagram yayınını koyarım ya da bir masal koyarım. Buna devam masalı koyabilirim birkaç dakika. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi geceler. Bay bay. Kıdemli savaşçılara roleplay, imparatorlara daha çok roleplay olur. Ama kıdemli savaşçılar şu ayakkabının altına doyacaklar.